Merhaba, bu videoda sizlerle birlikte evde diyot yapacağız. Yani şu elimde gördüğünüz diyotu yapacağız arkadaşlar. Birçoğunuz diyecek ki bu diyot silisyum, bunu nasıl yaparız? Arkadaşlar kimyasal olarak bunu basit bir şekilde yapabiliriz. Şu an elimde gördüğünüz diyot eşittir. Burada ne var peki? Bir tane alüminyum folyo, 2 tane kaşık, 1 bardak suyumuz ve karbonatımız var. Zümrüt baharatında reklamını yapmış olduk. Bunları kullanarak basit bir şekilde diyot yapacağız. Bildiğiniz gibi diyotlar enerjiyi bir uçtan diğer uca iletirken ters istikamette güç iletimini kesiyorlar ve biz bu sayede özellikle alternatif akımı doğru akım haline getirebiliyoruz. Yaptığımız diyotu test etmek için avometreyi kullanacağım. Yine bir tane DC motorum var. Bu motoru da kullanacağım. Alternatif akım kaynağı olarak ise bir tane trafodan faydalanacağım. Sözü fazla uzatmadan gelin birlikte projeye başlayalım. Bardak içine karbonat atarak başlıyorum. Özellikle bu şekilde gösteriyorum ki yabancı takipçilerimiz ne koyduğumu görsünler. Şöyle bir kaşık kadar karbonatımızı alıp bardak içine koyuyoruz ve ardından güzelce çözülmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Yani karbonatlı su hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Ardından bağlantılarımıza geçeceğiz. Zaten basit bir uygulama, ancak basit olduğu kadar etkili de, sonuçta şaşıracağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Sodalı suyumuz hazır. Çökmesi için birazcık bekledim. Elimden geldiğince maksimum miktardaki sodayı su içerisinde çözmeye çalıştım ve bir miktar arttı, dibine gördüğünüz gibi tortu olarak düştü. Yani şu an su içerisinde maksimum çözebildiğim kadar soda çözülmüş durumda. Diyotumuzu hazırlamak için elektrotları su içerisine yerleştireceğiz. Yüzey alanını artırmak için 2 adet kaşıktan faydalanacağım. Yine diğer elektrot olarak ise alüminyum bir banttan faydalanacağım. Siz alüminyum folyo da kullanabilirsiniz. Fakat fark etmez, veya farklı alüminyum bir malzeme de olur. Veyahut birbirinden farklı iki farklı malzeme de olur. Örnek veriyorum, bakır ve alüminyum gibi, çinko ya da bakır gibi. Önemli olan burada malzemelerin birbirinden farklı olması. Ben alüminyum folyo ve kaşık kullanıyorum. Alternatif akım kaynağı olarak ise trafomdan faydalanacağım. Trafomun eski olmasına bakmayın. Bunu eski hurda bir televizyondan sökmüştüm. Ancak gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Buralar 220 volt alternatif akım girişleri ve bu uçlarımızdan da alternatif akım olarak şu iki uç arasından yaklaşık olarak 12 voltluk bir gerilim almaktayız. Şimdi suyumuz üzerinde bu alternatif akımı doğrultacağız arkadaşlar. Ancak bu doğrultma işlemini yapmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Şu anda trafoma güç verdim ve çıkışlardan enerji aldım. Bu gördüğünüz DC bir motor arkadaşlar. Doğru akımlı çalışan bir motora alternatif akım verdiğinizde alternatif akımın yapısı gereği motor olduğu yerde titreyip durur. Bakın şu an sadece titreşiyor. Herhangi bir dönüş yok. Bunun nedeni alternatif akımın sürekli yön değiştirmesi. Enerji sürekli yön değiştirdiği için motorumuz herhangi bir yönde hareket edemiyor ve olduğu yerde 1 saniyede 50 kez olacak şekilde gördüğünüz gibi titreşip duruyor. Şuradaki çentiğinden de aynı noktada hareket ettiğini anlayabilirsiniz. Yani bizim bu motoru çalıştırabilmek için bir diyota ihtiyacımız var. Bakın şimdi aynı motora diyot üzerinden temas yaptığım zaman motorun ne kadar rahat bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi aynı işlemi su ile yapacağız. Ev yapımı diyotumuz için öncelikle 2 adet kaşığımı gördüğünüz gibi su içerisinde daldırıyorum. 2 adet kaşık kullanmamın nedeni yüzey alanını artırmak arkadaşlar. Yani iletimi maksimuma çıkartabilmek. Gelen şuradaki alternatif akım kaynağımdan, yani trafodan gelen kablolardan bir tanesini, şöyle kameramın açısını biraz daha düzelteyim. Gördüğünüz gibi kaşıklara veriyorum. Şuradan kaşıklara bağlantımızı oluşturduk. Şu anda gördüğünüz alternatif akım girişlerinden birisi. Kaşıklarda çıkış olarak ise arkadaşlar alüminyum folyoyu kullanacağım. Şimdi folyoyu da bardak içerisine yerleştirelim. Folyoyu kapattım ve şöyle birkaç kat ettim ki su içerisinde maksimum yüzeye, maksimum temas yüzeyine ulaşabilsin. Şu şekilde su içerisine yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta buradaki elektrotların birbirine temas etmemesi. Bakın hiçbir şekilde kağıt ve kaşıklar, daha doğrusu alüminyum folyom
ve kaşıklarım birbirine temas etmiyor. Bu önemli. Çünkü temas ederse akımı doğrultamayız. Akım düz bir şekilde karşıya geçecektir. Şimdi alüminyum folyoların üzerinden aldığım gördüğünüz siyah elektrotum var. Yine trafomun çıkışından gelen, bakın diğer çıkışını da diğer kablomuzda aldım. Şu an bu siyah elektrotta eksi kutbu. Burada ise artı kutbu var. İsterseniz avometre ile bir ölçüm yapalım. Voltmetremi DC moduna aldım. Gördüğünüz gibi avometrem DC 20'yi gösteriyor. Şöyle siyah probumu alüminyumdan gelene temas ettiriyorum. Trafonun çıkışından gelene ise artı kutbumu temas ettiriyorum ve voltaj ölçümü yapıyoruz. DC olarak arkadaşlar 0.9 ya da 1 volt civarında bir gerilim alıyoruz. İsterseniz motor çalıştırma testiyle devam edelim. Trafomun çıkışından gelen kabloyu DC motorumun uçlarından bir tanesine bağladım. Yine alüminyum folyodan gelen kabloyu da diğer ucuna bağlıyorum. Bakın motoruma güç verdiğimde tıpkı diyottaki olduğu gibi motorumun döndüğünü ve çalıştığını görebilirsiniz. Bakın yarım dalga olduğu için hafif titreşimli çalışıyor. Ya bu sistemden 4 adet hazırlayıp tam doğrultma elde etmelisiniz veya bir tane kondansatörle enerjinin titreşimini düzeltebilirsiniz. Ancak motorun rahat bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Bakın. Yani sonuçta ev yapımı bir diyot elde etmiş olduk. Bakın tekrar gösteriyorum. Motorun nasıl döndüğünü görebilirsiniz. Artık evde basit bir şekilde diyot nasıl yapılır öğrenmiş oldunuz. Bu arada bilmeyenler de diyotun ne işe yaradığını öğrenmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde motorum çalışıyor. Bu arada arka tarafta hafifçe çektiğim akımdan kaynaklı olarak kabarcıklar çıktığını da görebilirsiniz. Bu gayet normal bir durum. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlar kısmı her zaman olduğu gibi açık. Bana destek olmak için ise kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.